dünyanın en güzel yollarından bir tanesi olduğuna iddia ettiğim Faralli'ye götüreceğim sizleri. Yola bak kardeşim ya, her yer denize çıkıyor. Balayı için de çok tercih edilen bir bölgesini göstereceğim sizlere. Bence muazzam bir yer olduğunu insan canlı canlı görünce idrak ediyor. Sabah böyle bir yerden şu şekilde resmen denizin üstünde uyanıyormuşsunuz gibi bir manzaraya ve havuza merhaba diyor insan. Türkiye'de en güzel manzaraya sahip olan kahvaltı yapacağımız yeri göreceksiniz. Fethiye'deki balayı odamıza hoş geldiniz. Şimdi ben size buraları çok böyle kalbi olarak anlatmak istiyorum. Çünkü ben ülkemdeki insanların hem güzellikleri görmelerini istiyorum hem de korumalarını istiyorum. Sizlere iyi seyirler, bize de keyifli bir Fethiye gezisi olsun. Başlıyoruz. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Cut the grass, doing all I can of the necessary. Clean the attic. Hanımlar beyler, ben Deniz Pehlivan. Dünya turumun memleket ayağına Fethiye, Ölüdeniz'e hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım her şey canavar gibi geçiyordur. Ben sizlere bugün rüya gibi yerler göstermek istiyorum. Şu anda Ölüdeniz'deyiz. Dünyanın en güzel mavisini, turkuazını, yeşilini göreceğiniz bir sürü yer var. Yalan söylemeyelim. Hani Maldivler ayrı, Filipinler ayrı. Ama burada özel olan şey şu: muhteşem böyle bir paraşüt deneyimi yaşayabileceğiniz, dünyanın en iyi paraşütle spor olarak yapılan yer olarak bilinen memleketteyiz. Ve bugün bana göre dünyanın en güzel arabayla gidilecek yollarından bir tanesini göstermek istiyorum sizlere. Faralli'ye götüreceğim sizi ve arkamdan da çok güzel bakın manzaralar geçiyor. Bunlar ama tam paraşüt değil, sürat motoruyla çekilen paraşütler ve muhtemelen varlığından dahi birçoğumuzun haberdar olmadığı bir köy ama aslında tatil için seçilen, birçok insanın, özellikle çiftlerin romantizm yaşamaya geldikleri, aynı zamanda balayı için de çok tercih edilen bir bölgesini göstereceğim sizlere. Çok sıcak, o yüzden video başlamadan şöyle güzel bir beğenilerinizi, yorumlarınızı da yazarsanız bizlere destek olmuş olursunuz. İşimizi daha iyi yapabilmemiz ve sizlerin önünüze bu videoların düşmesi için, sizin için çok küçük bir detay, bizim için çok kıymetli bir aslında jestiniz olur. O yüzden hanımlar, beyler ve sevgili çocuklar, biliyorum çok fazla artık ailede izliyor bizi. Onlara da selam olsun. Sizlere iyi seyirler, bize de keyifli bir Fethiye gezisi olsun. Başlıyoruz. Gezimiz Aura Sebilon su arıtma cihazlarının desteğiyle başlıyor. Ne demiştim sizlere önceki bölümlerde? Normalde biz yurt dışına gidecektik. Hala vizelerimizi bekliyorduk ama memleketi dedik biraz tanıtalım. Tamam, Maldivlere gittik, balayını yaptık. Ama dedik ki balayının devamı da biraz bizim memleketten olsun. Dedik var mı daha güzel yer ya? Şuraya bakar mısınız? Ölüdeniz'deyiz. Önceki bölümde Ölüdeniz'de nasıl paraşütle gezdiğimizi, şu koyları dolaştığımızı, eğlence hayatını, yemesini, içmesini göstermiştim. Bugünse benim yıllardır üzerine basa basa söylediğim, dünyanın en güzel yollarından bir tanesi olduğuna iddia ettiğim Faralli'ye götüreceğim sizleri. Önce Ölüdeniz'den bu yoldan çıkacağız. Kelebekler Vadisi'ne gideceğiz, köyü gezeceğiz. Sonra çok güzel bir villada kalacağız. Sonra güzel bir otelde akşamüstü keyif yapacağız. Akabinde de harika bir koyda size deniz, kum, güneş keyfi yaptıracağım. Yolculuğumuza şimdi buradan başlıyoruz. Birazdan bir 15 dakika sonra Kelebekler Vadisi'ne ulaşmış olacağız. Hadi bakalım, mavisi yeşili bol, güzel seyirleriniz olsun. Yaklaşık olarak 10 kilometre boyunca böyle sağımızda sürekli denize kavuşan yol ayrımları, kıvrımlar göreceğiz. Mesela bakın tam önümüzde şu anda Kıdrak plajı var. İsterseniz buraya halk plajı olarak gelip cüzi bir ücret ödeyip girebiliyorsunuz. Arkasında da Liberty tatil köyünü görüyorsunuz. O da böyle ormanın hemen eteklerinde denizle buluştuğu bir noktada bulunuyor. Bu Kıdrak biraz dalgalı olur ama böyle güzel de bir görseli vardır. Bundan 50-60 sene önce buralarda resmi bir yol yokmuş. Dağlardan işte Likya yolu üzerinden vesaire giderlermiş. Sonra bu yolları yapmışlar. Bakın daracık bir yamaca kurulmuş yol görüyorsunuz. Yani tek gidiş tek geliş anca, ki yazın çok yoğun olur buralar, aklınızda bulunsun, uyarayım. Çok trafik olabilir ve bana kızabilirsiniz. Ve bu yolun en güzel manzaralarından birini hemen şurada sağda size göstereceğim, gelin. Şimdi ben size buraları çok böyle kalbi olarak anlatmak istiyorum. Çünkü ben ülkemdeki insanların hem güzellikleri görmelerini istiyorum hem de korumalarını istiyorum. Bak ne kadar güzel yollardan geçtik. Sol tarafta 2000 metrelik Babadağ manzarasını görüyorsunuz. Bulutların içerisinde kaybolmuş gitmiş. Yamaçlar harika. Tabiat muhteşem de bu ne ya?
Yani yazıklar olsun. Bak her yere yine çöp dökmüşler. Halbuki ben size çok güzel bir manzara gösterecektim. Ama önce bunu göstermek istiyorum. Çocuklarınıza bunun yanlış bir şey olduğunu, çöpün doğaya atılmaması gerektiğini, hatta ayrıştırarak atılması gerektiğini lütfen anlatalım. Bu eğitimle olacak bir şey, zamanla olacak bir şey ya da çok ağır cezalarla, lakin olmuyor. Bu kadar oluyor bizim buralarda da. Bence bu ülkemizin en büyük sorunu gördüğüm çöp. Eğitimsizliğin de en büyük kanıtı. Bu videonun da mesajı bu olsun. Halbuki ben size şunu gösterecektim. Bakar mısınız? Yani şu güzelliği, kıymetini bilmek lazım ya. Şurada apayrı bak, tekneler geçiyor, manzaraya bak, şu yeşile maviye bak, zeytin ağaçlarına bak. Rüya gibi yerlerden geçiyoruz. O yüzden buraya hep gelirim. Şu manzaraya bakar, hayran olurum. Ve şu yolda beni her geçtiğimde şaşırtır yani. Gerçekten o kadar yer gezmemize rağmen bence muazzam bir yer olduğunu insan canlı canlı görünce idrak ediyor. Şimdi Kelebekler Vadisi'nin eteklerinden dolaşıyoruz. Bu yolu size göstermek istedim. Direkt Kelebekler Vadisi'nin değil. Sizi gözlemeci ablaların oraya götüreceğim çünkü. Genelde insanlar buraya Kelebekler Vadisi'ne kadar gelir, geri döner. Biz daha da ileriye gidiyoruz şu anda. Evet. Bak buradan sonra dev kayaları, dağları kırıp yolları açmışlar. Tam artık bu taşın olduğu yerden itibaren de Farelya köyü olarak biliniyor işte. Bulutlar da görünmeye başladı. Bak bak gel göstereceğim. Şu an drone çekimi gibi oluyor. Yukarıya çıkınca bakar mısınız? O Kelebekler Vadisi'ni önceki bölümde plaj kısmında size göstermiştim. İşte vadinin yukarıdan görüntüsü bu. Ve şuraya da bir dünya yeni tesis yapılmış. Bunları ben görmemiştim. Aynı zamanda bizim aslında izlediğimiz rota şunun eteğinden, bak kayaların olduğu yerden gelmiştik. Şurada birçok böyle köylü ablalarımız, abilerimizin kiraladığı günübirlik evler, pansiyonlar da oluyor. Şu da güzel bir kelebek restoran. Buranın manzarası da, gözlemesi de güzeldir. Hadi gelin gelmişken şurada bir karnımızı doyuralım. Size bir ilginç bilgi daha söyleyeyim mi? Şu an bulunduğum yer dünyaca ünlü Likya yolunun bir parçası desem. Yani yürüyüşçüler aslında buradan sonra Likya yoluna bağlanıyorlar. Bir bölümü böyle asfalt ama geri kalan tamamı neredeyse toprak oluyor. Ve Fethiye, Ölüdeniz'den ta Olimpos'a, Kemer'e kadar bu yoldan yürüyebiliyorsunuz. İnternetten araştırdığınızda dünyanın en eski yollarından bir tanesi olduğunu görebilirsiniz. Kafemize geldik. Hadi karnımızı doyuralım. Bayağı acıktık. Burada şöyle bir manzara var. Bütün vadiyi tepeden görebileceğiniz müthiş bir kare görüyorsunuz. Evet, gelmişken fiyatları da gösterelim buradaki. Bakın menemen 250 TL, sigara böreği 250 TL, gözlemeler 280 ila 300 TL'ymiş. Yani yemeklerde 400-500 TL. Gayet iyi böyle bir manzara için. Burada da yıllar önce yayık ayranı ve gözlemesi için gelmiştim. Bakalım hala aynı mı? Bak bak şu kahvaltının güzelliğine bak. Mis gibi börek söyledik. Sigara böreği var. Çay. Kendi ayranları ve harika bir manzara. Burada bir de konaklayacaksanız şuradaki tesisler dedim yani pansiyonlar falan var. Daha uygun olur. Yani şuralarda konaklamak biraz daha bütçe dostu oluyor. Aklınızda bulunsun. Hani bunu niye söylüyorum? Gittiğim yerde size hem gezi rehberi çıkarayım hem de nokta nokta atışlar söyleyeyim ki buna göre bütçenize göre siz kendi planınızı kendiniz yapın. Hadi bize afiyet olsun. Şu güzel masanın keyfini çıkaralım. Hanımlar beyler, Fethiye'deki balayı odamıza hoş geldiniz. Resmen hani Maldivlerin devamı gibi oldu. Bir dakika kapımızı bir kapatalım. O kadar güzel bir yerde kalıyoruz ki bakar mısınız şuranın güzelliğine, kocaman bir yatak, içerisi full ahşap, sedir kokusu nasıl? Değil mi? Taptaze kokuyor böyle sanki yeni yapılmış gibi. Arka tarafta sıralı gösterelim ki izleyenler belki burayı bilmiyordur. Benim hep ne diyorum size hayran olduğum bir coğrafyada hayran olduğum bir oteli gösteriyorum. Arkadaşımızın oteli bizi davet etmişti balayı için. Biz gelememiştik Maldivlere gittiğimiz için. Dedik ki döndüğümüzde gidelim. Buraya kadar gelmişken videoyu da çekerken gösterelim dedik. Bulunduğumuz otelin ismi Sea View Faralya. Önderlerin oteli 10 küsür senelik arkadaşımdır. İlk böyle küçücük odalarla başlamıştı. Şimdi böyle büyük bir tesisi oldu ve yukarıdaki kurmuş olduğu bir farklı tesisteyiz. Bir de aşağıda var. Onunla da yemek yemeye gideceğiz akşamüstü. Onun da restoran kısmını gösteririm. Bak şimdi burası yatak odası kısmımız. Her şey ahşaptan. Burada duşumuz, tuvaletimiz var. Sabah böyle bir yerden
Şu şekilde resmen denizin üstünde uyanıyormuşsunuz gibi bir manzaraya ve havuza merhaba diyor insan. Burada da küçük bir jacuzzi var. Hani bu birazcık daha gösteriş için aslında. Instagram fotoğrafı için ama buranın en duygusal yerini söyleyeyim mi size? Dışarıda yatmak. Şurada bak gel. Bu kısmı da akşam mesela özellikle dışarıda yatalım, mis gibi havaya alalım, oksijene doyalım diyorsanız düşündükleri ki daha çok zaten böyle balayı konseptinde, çiftler özelinde, adult olarak çalışan bir otel burası. Hani havuz ve manzarası muhteşem zaten görüyorsunuz. Şu tarafta da böyle yemeğinizi falan söyleyebileceğiniz ki odaya böyle size ait butler'lar var, servis yapan kişiler var. Size istediğiniz saatte hizmet veriyorlar. Burada QR kodu var, okutuyorsunuz ne isterseniz geliyor. Yemeğinizi de isterseniz burada yiyebiliyorsunuz. Hemen burada da güneşlenmek için ki peyzajın güzelliğine bak. Ormanla resmen bütünleşmiş bir yerdeyiz şu anda. Faralya'nın yamaçlarında. Yorumu siz yapın. Hani gerçekten rüya gibi bir yerdeyiz. İnşallah ekranlarınızın başında size de güzel bir rehber oluyordur. Şu manzara zaten her şeyi anlatıyor. Yıllardır buralara gelirim. Instagram bir hayalin peşinde hesabımdan takip etmiyorsanız da edin. Birçok kez paylaşmışımdır. Arabayla, motorla, yürüyüşe geldiğim yerlerden biridir. Ama hiç yaz ortasında böyle bir hava görmedim. Çünkü yıllar sonra dedim ki vlog çekeyim. Onda da resmen ortalığı fırtına götürdü. Yağmur gelmedi ama birçok yere şu an yağmur yağıyor. Onun serinliği var. Hava ne yazık ki kapalı olacak. Normaldeki arka planlara koyarım. Size burada ben rüya gibi gün batımı gösterecektim. Hatta öyle ki hava berrak olduğunda Yunanistan'ın Rodos adası bile buradan görünüyor. Aynı zamanda da güneş denizin içinden batıyordu. Artık bunu süslemeler kısmında yaparız. Çünkü ne yazık ki havamız böyle. Olsun. En azından güzel bir yaz bizleri bekliyor her şeye rağmen. Efendim biraz süslenmiş bir hanımefendi görüyoruz. Merhabalar, nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim. Sizler nasılsınız? Siz şey değil misiniz ya, Burçin Pehlivan, severek takip ediyoruz. Evet, benim o. Teşekkürler. Hala utanıyor ya. Hadi yemek yemeye gidiyoruz. Gidelim. İnternette gördüğü restorana bugün normalde götürecektim. Haberi yoktu. Dedim ki şu restoran mı? Aa evet dedi, ben buraya gitmek istiyordum. Birazdan işte o restorana gidiyoruz. Hadi gelin. Gerçekten harika bir yere geldik dostlar. Şu anda Kelebekler'den Kabak Koyu'na doğru gittiğinizde bakın tek yolu zaten bu. Bu tarafa gidersek Ölüdeniz tarafı Kelebekler Vadisi. Bu tarafa gidersek de Kabak Koyu'ydu. Tam sağımızda da Sea View Otel'in Bomba restoranına geldik. Bizi şöyle bir güvenlik karşıladı. Merhabalar kardeşim. Baksana kızıllaşmaya başlamış. Hadi gelin manzaraya beraber bakalım. Geçen senelerde burası yapım aşamasındaydı. O yüzden ben de hiç gelmedim. Bu bulunduğumuz kısmı, bar kısmı, sağ tarafta restoran kısmı olacak. Aşağısı da otel zaten. Muhteşemdir. Burçin Hanım, buyurun masanız. Bize böyle bir masa yapmışlar. Düğüne gelememişlerdi. Dediler ki gelin akşam yemeğinde sizi ağırlayalım. Bunu ben de bilmiyordum bu arada. Olsun. Güzel bir sürpriz olmadı mı? Ne yazıyor? Sevgili Burçin Hanım. Şurada da Deniz Bey. Vallahi muhteşem bir masa olmuş. Ben de şok oldum. Hadi bakalım afiyet olsun. Şimdi dostlar, buralarda 2-3 farklı konaklama seçenekleri oluyor. Ben sizlere bunları da söyleyeyim. Böyle biraz daha bütçe dostu olsun diyorsanız mesela Kabak Koyu var. Yarın göstereceğim. Hava yarın inşallah daha güzel olacak. Orada muhteşem denizi göstereceğim size. Kamp alanları var. Otel de var. Aynı zamanda bu bulunduğumuz Faralya bölgesinde daha çok böyle balayı, adult oteller yani çift otelleri de hizmet veriyor. Ama onlar böyle bir tık daha pahalı oluyor. Yani bunu baştan belirteyim. Bununla beraber buraya geldiğinizde en güzel şey tabiat. Yani bir tarafta yemyeşil orman, masmavi deniz, arkada harika bir güneş manzarası normalde oluyor. Bu bizim en çok tercih ettiğimiz, kafa dinlemeye geldiğimiz yerlerden. Hatta bazen biz buralara günübirlik bile geliyoruz dediğim gibi. Bir gün olur da Fethiye'ye gelirseniz burayı görmeden sakın dönmeyin. Şimdi biz yemek yiyeceğiz. Biraz böyle sohbet ederiz. Evliliğimizin kritiğini yaparız. Bitmeyen balayının detaylarından bahsederiz. Ondan sonradan sabah yine sizlerle beraber çok güzel maviliklere uyanacağız. Sabah görüşürüz. Günaydınlar. Harika bir yerdeyiz. Hadi gelin kahvaltı yapacağımız bu otelin bu seferki o kahvaltı alanı kısmını göstereyim. Şu yola bak kardeşim ya, her yer denize çıkıyor. Bir de peyzajı da çok iyi. Her yerden bir yerden ağaç çıkıyor buralarda. Ve arka taraf full ormanlık, aşağısı da full deniz. Muhtemelen
Türkiye'de en güzel manzaraya sahip olan kahvaltı yapacağımız yeri göreceksiniz. Bak bak geliyor. Günaydın. Merhaba. Kolay gelsin. Günaydın. Günaydın. Şuraya bak. Burçin. Yani bir film seti gibi değil mi? Türkiye'de böyle yerler var ya. Ve biz burada yaşıyoruz. Fethiye'de hem de. Şimdi mis gibi rüzgar esiyor. Harika bir hava var. Bugün şansımız da güzel. Demiştim ya yarın güzel olacak diye. Şöyle kahvaltımızı yapıyoruz. Ekmek, tereyağı, zeytin, peynirler, reçeller. Şurada yeşillik, kruvasan. Burçin'in en sevdiği. Bir tarhana bir de kruvasan. Böyle güzel bir kahvaltımızı şu manzarada yapacağız. Hadi bakalım. Enerjiyi alalım. Sonra sizi çok güzel yerlere götüreceğim. Kahvaltımızı yaptık. Dedik şöyle biraz dolaşalım. Bizim kaldığımız yer yukarıdaydı ya. Şimdi aşağıdaki otele geldiğimizi söylemiştim. Burayı size göstermedim çünkü. Manzarası harika ve peyzajını çok övmüştüm. Gelin bakın şöyle bir otelin içinden yürürken şu güzelliği sizlere de göstermek istiyorum. Vay 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 vay. Şuraya bak ya. Müthiş. Buradan böyle geldiğinizde bir kere her yerde şu ağaçları görüyorsunuz. Bunlara gezgin ağacı mı diyorlardı? Ne diyorlardı? Tam ismini hatırlamıyorum. Muza benziyor ama meyvesiz. Böyle bir yeşillendirme yapmışlar. Mesela bütün odalar böyle size ait. Havuzlu ve deniz manzaralı. Hatta odanın üzerinde bile. Sarmaşıklar, yeşillikler kaplamış değil mi? Evet. Doğayla böyle iç içe kalmış. Şurada bir tane ortak havuz bölümü var. Orayı da göstereyim size gelin. Ya burada kalmasanız bile hani bir gün bir çaya, kahveye, restorana anlattım ya. Gelin şu manzaranın keyfini çıkartın. Baksanıza bitkilerin güzelliğine de. Burası da ortak havuz kısmı. İsterseniz gelip burada güneşlenip havuz keyfi yapıp hatta bakın orada da yatak var. Dinlenebiliyorsunuz. Burayı da bu sene aktive edeceklermiş önderler. Böyle eğlence içinde böyle günlük kullanım içinde açık olacakmış. Şöyle gidelim. Ben buranın ilk yapıldığı zamanları hatırlıyorum. 10 sene önce. Bu işlere yeni başlamıştım. Çok değişmiş gerçekten. Çok güzel olmuş. Şuraya bak. Burası da ortak havuz kısmı. Şurada güneşlenebiliriz. İstersek burada oturup dinlenebiliriz. Canımız sıkılırsa da şurada yatabiliriz. Muhtemelen Türkiye'deki en güzel yataklardan birini görüyorsunuz. Şimdi buradaki manzarayı sizlere anlatalım. Şimdi ben size Ölüdeniz'den buraya kadarki yolculuğumuzu anlattım. Diyelim bir gün buraya geldiniz. Mesela Beach Club gibi bir yer istiyorsunuz. Şurada aşağıda Rups diye mekan vardır. Direkt denizin kenarında isterseniz deniz, kum, güneş keyfi yapıp bir beach club'da da eğlenebilirsiniz. Bunun sol tarafı da Kabak Koyu. Şimdi sizi Kabak Koyu'na götüreceğim. Oranın yolu harikadır. Aynı zamanda da koy manzarası, ormanı, dağları muhteşemdir. Hadi bakalım bugünkü en güzel duraklardan birine gidelim. Always makes me wonder when we were just kids, bare feet on warm asphalt. We held our dreams within our hands. It happens every time, I wonder how. But I can see my light so clearly now. Ve Kabak Köyü'ne geldik. Her ne kadar plajıyla ünlü olsa da böyle dağların ortasına kurulmuş aslında bir kasabaydı, köydü burası. Ama sonra özellikle 80'lerle 90'larda sözde hippilerin takıldığı yer oldu. Sonra 2000'lerden itibaren de böyle tatlı tatlı yamaçlara evler yaptılar. Oteller olmaya başladı. Bak bunlar yeni yapılmış. Bunları ben de ilk defa görüyorum. Mesela günümüzde de işte özellikle plajıyla ses getiren çok güzel bir yerdir. Tepeden şimdi aşağıya doğru ineceğiz. Of be, şu sağdaki manzaranın maviliğinin güzelliğine bak Burçin. Bu kaldırım taşlı yol yeni yapıldı son yıllarda. Önceden bu yol da yoktu. Aşağıya bir tane toprak yol vardı. Onunla böyle 4x4 arabalarla iniliyordu. Bunu da 200 sene önce mi ne yaptılar diye biliyorum. Güzel olmuş. O kadar güzel bir manzara var ki şu anda dostlar. Sağımızda masmavi deniz. Devasa böyle 1000 küsür metrelik bir
kayaların olduğu vadi. Ki bunun sonunda şelale de var ama çok büyük akmıyor. Özellikle yazın kuruyor. Şimdi de işte artık Kabak Koyu'na bir 5 dakika içinde inmiş olacağız. Aşağıya indik. Şimdi burada yol biraz sıkıntı olabilir. Baştan söyleyeyim. Çünkü bazı yerlerde tek şeride düşüyor. Özellikle yoğun dönemde aşağı inerken söylenebilirsiniz. Bana kızmayın. Çok kalabalık olur. Temmuz, Ağustos aylarında buralar. Arabayı şuraya park ettik. Gayet güzel bir otoparkı var. Kaldırım taşlarından bir park yapmışlar. Tertemiz. 400 TL verdik. Şimdi bir 10 dakika sahile yürüyerek gideceğiz. Burası benim en sevdiğim yerlerden bir tanesi mesela. Az önce gidip gösterdiğim yer lüks yerdi değil mi? Mesela otel olarak. Pahalı bir yer. Ama istersen bak burada gelip çadır atıp kamp tatili de yapabiliyorsun. Orada da böyle ateşi falan yakıyorlar. Akşamları çok güzel oluyor. Biraz daha serin oluyor tabii ama gündüzü sıcak olur. Bir de burada dünyanın en ünlü yollarından Likya yolu olduğu için 600 kilometre. En güzel parkurlarından bir tanesi Fethiye ile buranın arası olarak geçiyor. Çok güzel manzaralar görüyorsun. Buradan da Yediburunlara doğru gidiyorsun. O da böyle yamaçların etrafında yürüdüğün bir yoldur. İster gel burada kamp kur, istersen git orada çok lüks tatil yap. Biz ikisini de anlatmış oluyoruz. Bakın neredeyse hiç el değmemiş bir tabiatın ortasındayız. Aslında burası kışın muhtemelen serin geçtiği, yağmur sularının aktığı bir yerken yazın yol oluyor. Buraya isterseniz denizden de gelebilirsiniz. Ölüdeniz'den sürat tekneleri ya da kalacağınız yerin bir transferi varsa hem daha deniz rahatlığında gelirsiniz hem de bu yolu çekmek istemeyebilirsiniz. Dolmuşlar falan da var ama bu iki alternatif en çok tercih edilen. Hava o kadar sıcak ki gölgeyi bulur bulmaz koşturarak geldik Burçin'le. Çok güzel bir yerdeyiz. Ben burada da kaldım daha önceden. Buranın ismi Sea Valley Lounge diye geçiyor. Burada böyle ahşap evlerde kalıyorsunuz. Böyle ormanın içerisinde gibisiniz. Klimalı odaları var. Böyle zeytin ağaçlarının gölgesinde denize sıfırdır. Birazdan göstereceğim. Güzel bir yerdir burası da mesela. İster gel kamp yap, ister gel böyle yerde de kal. Vallahi bir dünya alternatif var. Güzel ama değil mi burası? Evet. Bir de denize sıfır. Şimdi birazdan görürsünüz. Gel hatta gidelim gösterelim. Şurada Aradan da hatta deniz gözüküyor. görünüyor. Havuz kısmı var. Mekan da güzel. Restoranı vesaire de güzeldir. Direkt denize de girersin. Havuza da girersin. Konumu da 10 numaradır. Hadi gelin. Çok güzel ya. Vallahi var ya. Geçen sene geldik. Sezer'le gelmiştik biz buraya. Şimdi hatırladım. Tatil yapmıştık mesela. Hiç YouTube videosu falan çekmemiştim. Çünkü biz de bazen dinleniyoruz bu şekilde. İnsanlar da bakın istediği yere gelip şemsiyesini, havlusunu atıp deniz, kum, güneş keyfi yapabiliyor. Burada buranın gün batımı da şahane olur bu arada. You're just a girl who's been hiding from the world inside your bedroom. 'Cause you've been hurt too. But we'll be alright if you put your hand in mine and don't look back. You won't be alone anymore. I don't mind if we just stay here. Lay beside me for a while. Çok güzel değil mi? Hava da harika. Yani cennetten bir parça gibi. Bak bu sürat motorlarıyla isterseniz koyları da gezebiliyorsunuz. Hiçbir arabanın gitmediği, sadece denizden gidiliyor. Böyle maviye, yeşile doyulacak cennet gibi yerler vallahi. Gelmişken fiyatları da tabii gösterelim. Şöyle. Burgerlar 500 TL. Makarnalar 500-600 TL. Pizzalar da 500 ile 600 TL civarında. Böyle denize sıfır isterseniz gelip otelde kalmak zorunda değilsiniz. Bu tesisi de kullanabiliyorsunuz. Biz de bir şeyler söyleyeceğiz. Şöyle bu manzaranın keyfini çıkaracağız hanımla. Nasıl hanım, keyfin mesai yoğun geçiyor mu? Evet. Bayağı yoğun çalışıyor arka planda. Teşekkürler. Böyle bir şeyler atıştırdık, içtik. Fiyatlar da gayet iyiydi yani. Bu kadar denize sıfır bir yer ve böyle bir nokta için. Merhaba, kolay gelsin. Biraz da karnımızı doyurduk. Şimdi size burayla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Buradaki kitle nasıl biliyor musunuz? Daha böyle yaşamaya gelen, burada deniz, kum, güneş ve doğanın keyfini almaya gelen insanlar. Yani burada gösteriş, lüks ya da işte o hırt tipler var ya rahatsız eden göremezsiniz. O yüzden hani birazcık daha böyle gezinin, tatilin, doğanın keyfini çıkarayım diyorsanız 10 numara yerdir. Hatta Burçin'le az önce şeyi konuştuk. Biz mesela şeyi hiç sevmiyoruz. Böyle lüks bir yere gidince hani böyle özel şeyler var ya, localar vesaire, alanlar, işte dünya paralar veriliyor. Mesela biz oraya kendimizi ait hissetmiyoruz. Böyle yerler daha samimi, daha özgür. Mesela az önce insanlar ne yaptı? Gittiler marketten poşete bir sürü şey almışlar. Şemsiyelerin altında rahat rahat yediler. Çok daha samimi bence. Evet, kimsede bir ego yok.
Asla böyle bir kasıntı bir ortam yok. Fiyatlar gayet iyi. Şemsiyenin altına 2 kişi oturmuş. Ne güzel. Bu kadar. Yani tatil bu aslında. Yaşamak bu kadar. Yani en lüks yeri de gösteriyoruz size. En normalinin de. Ama bizim önceliğimiz tatil anlamında böyle yerler mesela. Ha, siz seversiniz sevmezsiniz ama biz bir şemsiyeyle, 2 bardak suyla, biraz doğayla da mutlu olan insanlarız. O yüzden siz de öyleyseniz Kapakkoyu'yu mutlaka listeniz olsun. Ve videoyu başlattığım diyarlardan videonun artık kapanışını yapma vakti geldi. Amacımız bir gün olur da hani Ölüdeniz'e kadar geldik deniz. Bize şöyle güzel yerler göster. Biraz pahalı, biraz uygun. Bütün alternatifleri sun diyenlere böyle bir rota çıkartmaktı. Umarım beğenmişsinizdir. Ben detayları açıklamaya bırakırım. Oradan da zaten bakarsınız. Güzel mavilikler, yeşillikler, tesisler ve rotalar çıkardığımı düşünüyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki bölümde dünya turumun bakalım hangi kentinden ya da ülkesinden devam edeceğiz. Hep birlikte göreceğiz. O yüzden bildirimleri açmayı unutmayın dostlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.